sitenin önünde burada. Bir market, işte spor salonu. Evet. Şimdi içeri giriyoruz. Böyle bir çamaşır odası yapılmış. Burası kocaman bir boşluk. Bilmiyorum, buraya belki kitap okuma yeri. Çiçekleri de hepsi onlar ekmişler. Hepsinin sulama sistemi var. Oturma grubunu da onlar bıraktı. Evet, merhaba arkadaşlar. Şu anda yeni evimiz olan Dubai'deyiz. Buraya taşındık artık. Daha doğrusu ben taşındım şimdilik. Ceren daha sonra bana katılacak. Taşınma sürecinde bize 12 günlük bir otel ayarladılar. Bu sırada kendi sağladıkları accommodation içinde bu 12 günlük sürede işte eve gidip basic eşyaları almamız bekleniyor. Biz evimizi aldık. Şimdi birazdan oraya doğru gideceğiz. Daha önce orada kalan bir arkadaştan o çıktı. Kendine başka bir ev aldı. Biz de oraya yerleşeceğiz şimdi. Birazdan oraya doğru yola çıkacağız. Evet, sitenin içine girdik. Burası Meydan Saud diye geçiyor. Şirketin çalışanları için sağladığı bir oturum yeri. Böyle villalardan oluşuyor. Şimdi anahtarımızı almaya ve check-in yapmaya gireceğiz. Kendi evimizi göstereceğim size. Ortak alan diye bir alan var sitenin önünde burada. Bir market, işte spor salonu, havuz, hepsi burada. Biz biraz buraya uzağız. Bizim yani dairemiz ya da bizim villamız demem lazım. Biraz uzak. Şu bagilerden almayı falan düşünüyoruz yani. Gidip gelebilmek için. Şu an çünkü arabamız olmayacak burada bir süre. Samet bu gitgelleri otelden yapabilmemiz için bir haftalık bir araba kiraladı. Ben de zaten 2 gün sonra dönüyorum. Şimdi gidip güvenlikten check-in'imizi yapıp araba anahtarımızı alacağız. Ev anahtarımızı. Evet, evimize geldik. 308. 517'ymiş hayatım bizim şey. Ve garaja girmiş bulunmaktayız. Güvenliğe check-in yapmaya girdik ve bize verdiklerine bakın. Kaçtı? 40 küsür tane. 46 anahtar verdi. Birisi de eksikmiş. Ve 47. 47. Her odanın, her kapının 3 anahtarı var. Evet. Şimdi içeri giriyoruz. Ayakkabısız girelim bence. Şöyle çıkarırız ya. Temizlemişler evi. Evet, temiz kokuyor. Ve soğuk. Ayakkabılar çıkarılıyor. Burası mutfağımız. Burası garajdan direkt böyle mutfak şeklinde geliyor. Bu şekilde. Bir ortada böyle bir adamız olacak. Dolabımız var. Şurada bir ne denir ona? Buranın ışığı nereden açılıyor? Burası aslında hizmetçi odasıymış. Burası değil. Şu içerisi mi? Işığı bulamadım. Bu şekilde. Şimdi şöyle, bu bazıları bizim takeover aldığımız, yani aldığımız adamın yaptığı şeyler. Yani normalde bu buzdolabı, ocak ve bulaşık makinesi ve bu orta ada yoktu evin normalinde. Eğer bu evden çıkacaksan şirket ve kimseye devredemiyorsan evi, hepsini aldığın şekilde dönüştürmen lazım. Yani adam bunu eğer bize devredemeseydi bunların hepsini ya atmak zorunda kalıp ya da satmak zorunda kalacaktı. Böyle bir çamaşır odası yapılmış. Burada bir şeyimiz var. Bunu da mı bize verdiler? Burası hizmetli odası. Burası hizmetli odasıymış ama onlar burayı şey olarak kullanmış. Hiç kullanmadık dedi. Tuvalet falan var burada. Küçük bir oda. Biz de muhtemelen RD olarak kullanacağız. Sonra burası üst katı çıkan bir kapı. Ve sonra ışık yanmıyor. Burası bizim salonumuz.
iyiymiş ya. Şöyle mutfaktan Ben çıkıyoruz. bunu beğendim valla. Bizim eşyalarımız henüz gelmediği için adam bu koltuğu atacaktı. Dedik tamam kalsın. En azından bizim eşyalarımız gelene kadar Samet bunun üzerinde yatar kalkar. Şu aynı şekilde yemek masalarını da bize bıraktılar. Bu da ayna galiba. Ailesi. Açılmamış. Değerlendirilir. Perdelerini de onlardan devraldık. Burada bir tane şey var. Ne denir ona? Tuvalet var. Kullanılır ama bu. Tam ayak altı çünkü. Evde istemeyeceğiniz kadar çok tuvalet ve... Evin girişi bence Heights'tan daha iyi. Öyle mi? Ama bence ana kapı da burası. Bu arada bahçeyi de gezdireceğim size. Burası ana kapı. Normalde salonun içine giriyorsun. Burası depo. Kocaman ya. Biz burayı ne yapacağız böyle? Orası nedir? Ha, orası da ardiye. Burası da ardiye. Şey yaparız ya. Çamaşır falan asarız. O ütü masası falan ıvır zıvır şeyler oluyor ya. Onları buraya koyarız. Şu her yan ışıklarını açma. Tamam beleş de. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Kapıyı açtık böyle. Böyle bir hol var. Şimdi sola dönüyorum. Koordinat ver. Aa, yatağı bırakmışlar. Aa. Hayır, üstünü almışlar ama sanki. Tamam, bunda yatılır. Ne var ki? Aa, gerçekten bırakmışlar. Boş yere yatak alıyorduk ha. Burası misafir odası. Burası kimin odasıydı hayatım? Burası dostlarımızın odası. Aa. Evet. İyi oldu. Sorayım mı, bırakmış mısınız diye. Burası arka bahçeye bakıyor. Evler böyle iki tane yan yana bu şekilde yapıştırılmış şekilde. Camlar silinmemiş, camlar silinecek. O da kendiliğinden gömme dolapları var. Gayet iyi, güzel. Hayli. Yeter. Aa, bu neymiş ya? Bu ne işe yarıyor ben bilmiyorum. Ayakkabılık mı bu? Ayakkabı. Evet, kocaman dolaplar. Ondan Bu arada sonra elektrik ve su faturasını da şirket karşılıyor. ödüyor. Bizde sadece internet parasını faturasını ödemek ödemek kalıyor. Buraya bir perde yapılması gerekecek Sametciğim ama. Ellerinden öper. Biz gelene kadar yap bunu. Burası ebeveyn odası muhtemelen. Yalnız burası bizim yatak odamız olacak. Biz eşyayı Ebeveyn değiştirdik. odası zaten. Evet. Sonra burada biraz daha küçük. Çocuk odası gibi. Yine bir sürü gömme dolabı olan bir oda. Bu ikinci oda. Bu da arka cepheye bakıyor. Yatak odasıyla yan yana. Buranın da böyle bir... iyi tamam, buranın şeyi varmış. Duşakabini varmış. Gezdiğim yerleri unutuyorum bazen. Burası kocaman bir boşluk. Bilmiyorum, buraya belki kitap okuma yeri ve çalışma masası falan yapılabilir. Buraya ofis. Şuraya perdeyle kapatırız. Yok be, o kadar. Oyun odası burası küçük olabilir aslında. Burada da bir tane oda var. Bir şey diyeceğim, hepsinin kliması çalışıyor. Kapatsana. Bunlar nasıl kapanıyor bilmiyorum ki. Burada da bir tane başka oda var. Evet, şu an klima var. Şurası. Şurada. İşte sen o elin... Şeyle mi kullanıyorsun? Hayır, bu kapatma tuşu. Kapanmadı. Neyse. Sonra son odamız. Burada da aynı boyutlarda. Hatta biraz daha büyük bir oda daha var. Bunlar ön cepheye bakıyor. Şu aşağısı arabayı park ettiğimiz yer. Şurası bizim, burası yan tarafın. Burada da yine aynı gömme dolaplardan var. Bir oda daha var. Evet, bak bu kapalı sanki. Evet. Baksana. O su. Isıtıcısı ama değil mi? Su ısıtıcı su. Burada da bir adet daha banyo var. Bunların muhtemelen çoğunu ben
kapalı hale getiririm muhtemelen, kilitlerim. Bu kadar banyoyu temizleyemeyiz. Böyle. Şimdi aşağı inelim, sonra da bahçeyi gezdirelim. Hadi. Evet, garajdan çıktık. Şimdi bahçeye doğru gidiyoruz. Burası şifreli. Çoluk. Şurada mutfağı görüyorsunuz. Burası ana kapı. Burada bak, işte şey, bitkiler, sulama yerleri. sulama sistemi de var. Buraların hepsi modifiye tabii ki. Evet. Arkadaş modifiye etmiş. Devraldığımız kişi modifiye Çiçekleri etmiş. de hepsi onlar ekmişler. Hepsinin sulama sistemi var. Oturma grubunu da onlar bıraktı. Oturma grubunu ben beğenmedim Samet'ciğim. Buraya daha sonraki etapta yeni bir şeyler düşünmemiz lazım. Ama Bu şimdilik idare yukarıyı da edilir. Onlar Evet, bırakmış burada tabii ki. ışıklar var. Işıkları nasıl açmıştı? İçeridendi yani. Işıkları açmış mıydı? İçeride vardır. Şurada bir fişi var ama Tamam, neyse bakarız ona. şuraya bir barbekü. Bunlar tabii ki kilitli. Şuraya bir barbekü yakışır. Bir tane barbekü alırız buraya. Nice. Evet hayatım. Burası bize huzur, sağlık. Mutluluk. Evet. Bütün İslam alemine sağlık, huzur, mutluluk getirmesini Ya of, Allah'tan temenni ederim. drone'la ya trolleme hemen. Söylemiyorum ya. Hadi aç kapıyı. Bir de buradan girelim. Ha bu ne? Burayı silmemişler. Garden Gate, Oo. Kitchen. Garden Gate dediği ne? Burası mı? Hiçbir fikrim yok aşkım. Main door olması. Garden Gate neresi biliyor musun? Şurası. Ha, evet. Şurada da bir kapı var, arkaya geçelim. Tamam. Abi 20 tane makinamızı çalıştırdık bile. İlk iş. Şu an yavaş yavaş yerleşiyoruz. Robotumuzu da aldık da bu robot, yani Türkiye'den getirdik. Robot anca burayı, bu odayı temizler. Yani elektriği ne kadar yetecek bilmiyorum. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Arkadaş bize sürpriz yapmış. Yatağın kısmını da bırakmış. Kapıları şu an kilitledik. Boş odalar çünkü. Evet, matrisi de bırakmış sağ olsun. Kaliteli matris. Yatak yastıklarıyla birlikte. Şimdi yapmaktan en çok korktuğum ve nefret ettiğim şeyi yapacağız. Çarşafları yerleştireceğiz. Çok kötü olmuş. Bir bak bir. Ne çok kötü olmuş ya. Ben bornozunu buraya asıyorum ama topu yıkama şeyi de üstüme geliyor. Oraya yatma. Ne yazayım? Kapıya bir askılık alırız. Ya buradan çıkacağım, bütün suyunu döke. Şuraya yapsalarmış. Şurası iyi olabilirmiş. Buraya zaten perde olacak. Of Allah. Ceren'in dertleri bitmiyor arkadaşlar. 4 odalı bir eve taşınıyor. 5 odalı ev. Derde bakar mısınız? Bornoz. Yani bu kadınlar ne istiyorsunuz abi? Evet, şimdi ne yapacağız? Yatağımızı. Yastıklar kaliteli gibi duruyor. King Coil'dan. King Coil'a gittik bu arada matris sormaya. Beğendik de ama 4500 dirhem, yani 50.000 civarı bir şey tutuyor yani sadece bir matris. Dubai. Welcome to Dubai arkadaşlar. 4500 sadece matrise.
ne? Cuma. Bizim salıya kadar otel rezervasyonumuz var. Gideriz ya, kahvaltısını yaparız yani. Ceren'e kahvaltı yok tabii arkadaşlar. Şirket sadece bir kişilik kahvaltı karşılıyor. Bir kişilik kahvaltı karşılıyor. Dolayısıyla ben bir haftadır işe gidiyorum. Kahvaltı yapmıyorum. Ceren kahvaltı yapsın diye. Tamam, sebebi sen kahvaltı yap diye zaten. Evet. Assessment'a geldiğimde yapmadın mı gidip kahvaltı? Yap, ben sana yapmıyorum. Ben zaten rahatsız oluyorum o kadar. Velhasıl ikinci kahvaltı %25 indirimli hali 1200-1300 lira bir şey yani. Her şeyi sayacağım mı böyle? Kahvaltı 1200 lira, 1300 lira tek kişi. Ve %25 indirim. Normalde 155 dirhem. Yok canım, fiyat iyi bence. Yap bakalım nasıl? Evet aşko. Evet, ilk evimizde ilk yemeğimiz. Italiano. Italiano bir seçim. Yankı yapıyor. Robotumuzu çalıştırdık. Şimdi bahçedeki ışığı açalım. Gayet güzel. Şimdi bugünlük bu kadar. Otelimize geri dönelim. Salı günü, bugün Cuma zaten. Salı günü, yarın Ceren Türkiye'ye geri dönüyor. Salı günü de ben eve taşınıyorum. Şu koca evde tek başıma ne yapacağım? Aşkomsuz ne yapacağım bu koca evde tek başıma? Gerçekten o kadar yakından. See you later.